Herkese merhaba arkadaşlar. Jackie Paul Hasim Rahman Junior maçı 6 Ağustos'ta. Jackie Paul Hasim Rahman Junior'ı yenebilir mi? Jackie Paul Hasim Rahman Junior arasında geçecek maçtan knockout çıkar mı? Hasim Rahman Junior kimdir? Hasim Rahman Jackie Paul'u yenebilecek boks kapasitesine, boks tekniğine sahip mi? Bunun bilgisini sizlere aktaracağım. Biraz Jackie Paul'dan bahsedelim. Paul kardeşlerden bahsedelim. Son zamanlarda Paul kardeşler özellikle de efsane boksörlere, dünya ünlü boksörlere, UFC yıldızlarına, MMA yıldızlarına teklifler gönderiyor ve isimlerini her zaman özellikle de sosyal mecralarda üst sıralarda tutuyorlar, gündemde tutuyorlar ve bu şekilde bu isimler kazanıyor arkadaşlar. Gerçekten bu isimlerin baktığınız zaman YouTube'da bir tanesinin 23 milyon takipçisi var. Diğerinin 20 milyon takipçisi var. Bunlar YouTube'da ne yapacağını çok iyi bilen isimler ve bu yüzden de YouTube'da üst sıralarda yer alıyorlar. Doğal olarak da biz de bu isimler hakkında video yaptığımız zaman çok fazla izleniyoruz. Bazı boks fanları, boks taraftarları şunu söylüyor. İşte diyor ki bu isimler hakkında bırakın konuşmayın. Onlar boksör mü? İşte sahte boksör veya bazı ünlü boksörlerin bu isimlerle maç yaptığı zaman doğal olarak tepkisini görüyorsunuz. Bazen stadyumlara bakıyorsunuz. Örnek vereyim. E, Logan Paul'la Floyd Mayweather maç yapmıştı. Tribünler bomboştu. Bunun da nedeni şu. Logan Paul'un gerçek bir boksör olmadığını düşünüyorlar ve bu yüzden de bu tarz örnek vereyim maçlara boks fanları ilgi göstermiyor. Ama şu bir gerçek. Jackie Paul tam anlamıyla boksa girmiş durumda. Bunu da işte Jackie Paul'un YouTube kanalına baktığınızda küçük resminde boks resmi var. Logan Paul'da böyle bir şey yok. Logan Paul her zamanki gibi boksun dışında bir resim koymuş küçük resmine. Ama şu bir gerçek. Bu isimler bence benim görüşümce iyi ki boksa el attılar. Boksu ön plana çıkarttılar. Bunlar UFC'ye de örnek vereyim çıkartabilirlerdi. Ama boksa düştüler ve son zamanlarda da boksun popülerliği arttı ve boksa baktığınız zaman yıllarca zaten boks hep üst sıralardaydı, hep gündemdeydi. Ama birkaç sene bir düşüş oldu, böyle boks unutuldu gibi oldu. Ama bu YouTuber kardeşlerin sayesinde tekrardan boks bir anda canlanmaya başladı, bir anda gündeme oturdu. Ve işte bazı boksörler de işte Tyson Fury, işte Anthony Joshua, Usyk maçları da boksu şu anda üst sıralara çıkartmış durumda, gündeme getirmiş durumda. Bize bazen şu bir gerçek, bu isimlerle ilgili konuştuğumuz zaman, video yaptığımız zaman kızabilirsiniz. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Bu isimlerle ilgili video yaptığımız zaman biz çok fazla izleniyoruz. Çünkü bu isimleri takip eden 43 milyona yakın insan var. Doğal olarak da onların biz ilgisini çekiyoruz. Doğal olarak burada tabii ki takipçi kazanmak mı, para kazanmak mı, bunların hiç alakası yok. Bizim işimiz bu. Boksla ilgili konuşmak. Özellikle de Jackie Paul, Tommy Fury'ye sürekli teklif gönderiyordu. İşte maç yapalım. Ne zaman tarih belirlenecek, tam maç yapacaklar, bir anda her şey sağa sol oluyor. Bunlar da zaten şu bir gerçek. Hep gündemi meşgul ediyorlar. İsimlerini hep ön plana çıkartıyorlar bir şekilde medya aracılığıyla. Ve Jackie Paul da hep bunu başarmış bir isim. Son zamanlarda Jackie Paul Hasim Rahman Junior ismini seçti. Bu ismi neden seçti ve bu isimle neden Jackie Paul maç yapmak istiyor? Aslında Hasim Rahman'ın Hasim Rahman Junior'ın babası dünya şampiyonu Lennox Lewis'i yenmiş bir isim. Biraz onun ben size özellikle de Hasim Rahman'ın Junior'ı, yani Hasim Rahman'ın babasının kariyerine bakalım. Babasının, Hasim Rahman Junior'ın babasının 62 maçı var. 50 galibiyeti var. 41 nakavtı var. 9 yenilgisi var. 2 beraberliği var. Yani en son Lennox Lewis'i yenmiş bir isim. Babası çok kaliteli bir isim Hasim Rahman Junior'ın. Hasim Rahman Junior'a gelirsek 13 maçı var. 12 galibiyeti var. 6 nakavtı var. Bir tane yenilgisi var. Onda da knockout oldu. Onda da kime knockout olmuştu? Kenzei Morrison'a knockout oldu. Hasim Rahman Junior bir maçı kaybetti. Ve şu bir gerçek. Hasim Rahman Junior boks ringlerine yakışan bir isim. Dünya şampiyonu olmuş bir ismin oğlu.
Ve bu isim de görüntü olarak, fizik olarak boks ringlerine çok yakışıyor. Ve duruşuyla, her şeyle bir dünya şampiyonu oldu belli. Yani bununla ilgili tartışmaya gerek yok. Jake Paul'un da bu ismi tercih etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de Rahman ailesinin, özellikle de bu isimleri takip eden büyük bir kitle var. Çünkü babası bir dünya şampiyonu ve şu anda da baktığımız zaman belki Hasim Rahman Junior'ı kimse tanımıyordu. Jake Paul sayesinde şu anda Hasim Rahman Junior'ı dünya konuşuyor. Dünya bu boksörle ilgili işte kim bu boksör? Çünkü daha önce hiç piyasada yoktu Junior, ama Hasim Rahman ismi her zaman boks ringlerinde ün yapmış, şampiyonluklar yaşamış, dünya şampiyonu olmuş bir isim. Lennox Davis'i yenmiş bir isim. Jake Paul dediğim gibi işini çok iyi biliyor. Burada da yine kendi fan kitlesine, Rahman kitlesini de katacak. Jake Paul'u da onlar takip edecek. Haşim Rahman Junior, Jake Paul arasında geçecek maç nasıl olur? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle şu bir gerçek. Jake Paul bu maçı alabilir arkadaşlar. Jake Paul Hasim Rahman Junior'dan hızlı. Hasim Rahman Junior'dan biraz daha akıllı boks yapıyor. Hasim Rahman Junior'a gelirsek, yavaş bir isim. Çok kötü tekniği var. Ve ayakları çok kötü. Yani Hasim Rahman Junior'ın yeniden boksu dizayn edilmesi gerekiyor. Yeniden örnek vereyim, inşa edilmesi gerekiyor ki Hasim Rahman Junior boks ringlerinde iyi işler yapsın. Çok yavaş, savunması çok kötü bir boksör. Ama bilmiyorum Jake Paul maçına nasıl gelir. Ama Jake Paul maçında iddialı açıklamaları var. Şunu söylüyor. Eğer ki diyor birisi Jake Paul'a sert bir yumruk vursaydı, Jake Paul boksu bırakırdı. Bu zamana kadar hiç kimse ona sert yumruk vuramadı. Bu yüzden onu boks ringlerinden gönderemedi. Ama diyor ben diyor 6 Ağustos'ta Jake Paul'u boks ringlerinden göndereceğim diyor. Jake Paul bu maçı alabilir mi? Alabilir. O hıza, o kapasiteye sahip bir isim. Doğal olarak bu isimler özel antrenörlerle çalışıyorlar. İyi antrenörlerle çalışıyorlar ve boks teknikleri de artık yavaş yavaş gelişiyor. Jake Paul, baktığımız zaman bu isim özellikle de boks ringlerinde daha çok gündemi meşgul etmek, ön planda olmak, ismini her zaman öne çıkartmak, sıcak tutmak, bunun peşinde. Yani işini yapıyor, işini de güzel yapıyor. Şimdi Hasim Rahman Junior'ın açıklaması var. Ben size öncelikle o açıklamayı okuyayım, sonrasında da yine yorumuma devam edeyim. Diyor ki Hasim Rahman Junior, bu adil bir dövüş çünkü beni kilomdan kurtarıyor. Sahip olduğum avantajlar ne olursa olsun etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Beni 200'e indiriyorlar. Yeniden ağır bir siklet olmama izin vermiyorlar diyor Hasim Rahman Junior. Kavga etmek istemiyor. Dezavantajları olan birine karşı yığılmış bir güverte istiyor. Çalışmasının tek yolu bu diyor Hasim Rahman Junior. Bütün bunları kabul ettim. Çünkü beni yenemeyeceğini biliyorum diyor. Yani diyor ki Jake Paul beni yenemeyecek. Bunu biliyorum diyor Hasim Rahman Junior. Yine devam ediyor Hasim Rahman Junior. Zamanı koyuyor, çok çalışıyor ve çok iyi durumda. Dövüştüğü dövüşçüler boksör olmasa da hala atlet olan yetişkin erkeklerle dövüşüyor. Yani şunu söylüyor. Yani dövüştüğü boksörler hala sporcu, e, iyi boksörlerle dövüşüyor diyor. Yani formunu diyor koruyor diyor. Yani onu gerçekten bir dövüşçü olarak mı görüyorum? Sadece onun çok iyi bir dövüşçü olduğunu düşünmüyorum diyor. Jake Paul'un çok iyi bir dövüşçü olduğunu düşünmüyorum. İyi boksör olduğunu düşünmüyorum diyor. Dövüştüğümüz ilk andan itibaren vurulursa pek çok insanın boksa ilk başladıklarında yaptığı gibi geri adım atmayacağını biliyordum. Vurulan ve giden bir serseri değil, gitmesini sağlamalısın. Onu 6 Ağustos'ta göndereceğim diyor. Yani ona diyor iyi bir yumruk vurup 6 Ağustos'ta boks ringlerinden göndereceğim diyor. Bakacağız, inşallah gönderir. Bu beni başka bir seviyeye taşıyor diyor Hasim Rahman Junior.
Artık istediğim dövüşler alabilirim. Birçok insanla dövüşmek istiyordum. Daha fazla dövüşü bir araya getirebilmek. Böylece ismim daha büyük olacak. Bir WBC köprüsü siklet dünya şampiyonluğu için yarışmayı çok isterim diyor. Yani WBC'de yarışmayı çok isterim diyor. Quinton Rampage Jackson knockout etmeyi çok isterim. John Jones ile dövüşmeyi çok isterim. Tommy Fury ile dövüşmeyi çok isterim. Tyson Fury ile dövüşmeyi çok isterim diyor Hasim Rahman Junior. Tyson Fury istiyor, Tommy Fury istiyor. Herkesi istiyor Hasim Rahman Junior. İnşallah Tyson Fury ile de karşılaşır. Tyson Fury de ona güzel bir ders verir. Tyson Fury'yi yenebilecek bir boksör değil. Şimdiden onu söyleyeyim Hasim Rahman Junior. Dediğim gibi Tyson Fury'nin boksuna baktığımız zaman boks IQ'suna sahip Tyson Fury. Tekniği, boks tekniği iyi olan, boksu iyi bilen, boksun her türlü ne derler ona çirkefliğini iyi yapabilen bir boksör. Bu yüzden de Hasim Rahman Junior bence Tyson Fury ile şimdiden maç yapmasın. Ama boksunu yeniden inşa eder, boksuna yeniden bir şekil verirse belki boks ringlerinde bir şey yapmaz. Ama son maçına baktığımızda rakibi de kötü bir boksör değildi. 18 maçın 17'sini knockout'la kazanmış bir isim, sert bir isimdi. Ama onun karşısında eğer ki iyi bir tekniğe sahip olsaydı, örnek vereyim bir Tyson Fury ve bir başka boksör gibi, bir Usyk gibi, yani rakibini çok rahat yenebilirdi ama teknik kapasitesi iyi olmadığı için, savunması iyi olmadığı için o maçı kaybetti. Jackie Paul Hasim Rahman Junior arasında geçecek maçın enerjisi yüksek olur mu? Bir yerde belki olur ama bir yerde de olmaz. Onun maçın gidişatı belirler. Ama şu bir gerçek. Jackie Paul, Logan Paul'la maç yapacak boksörler bazı yerleri işaretliyorlar. Onları da işte nakavt etmeyeceksin. İşte sert vurmayacaksın. Bu maçta bir nakavt olmayacak gibi. Bunun gibi şeyler var yani. Rakipler için geçerli ama Paul kardeşler için geçerli değil. Onlar her türlü saldırabilir. Her türlü yumruğu atabilir. Yani onlara her şey mübah. Yani son özellikle de Floyd Mayweather'ı dinledikten sonra doğal olarak onların sözleşmelerinde bazı maddeler var. Onları işaretlettiriyorlar size. Bu maçtan karşısındaki rakip ağır siklet. Yani bu maçtan bir nakavt çıkar mı? Belli olmaz ama sonucu bir yerde de belli olmayacak bir maç. Jackie Paul yenebilir, yenilebilir. Hasim Rahman Junior aynı şekilde yumruk aldığı zaman çok fazla etkileniyor Hasim Rahman Junior. Bu yüzden de bakalım Jackie Paul bu boksörü de knockout ederse yine onu kimse susturamayacak, durduramayacak. Yine Tommy Fury'yi çağıracak. Tommy Fury gelecek. Yine işte diyecekler yakında maç yapıyoruz. Yine maç iptal olacak. Yine işte Tommy Fury, Jackie Paul maçı gündeme gelecek. Yine iptal olacak. Belki 2024-2025'te belki anca bu maçı görebiliriz. Bu yüzden de bu maçı Tommy Fury ile Jackie Paul arasındaki maçı beklemeye gerek yok. Biz şimdiki Hasim Rahman Junior Jackie Paul arasında geçecek maçın bakalım akıbeti ne olacak, nasıl geçecek. Umarız boksu Hasim Rahman Junior'ın yenildiği maçtan sonra gelişmiştir ve Jackie Paul'u da boks ringlerinden gönderir. Biz de artık Jackie Paul hakkında konuşmayız. Boks ringlerinde olduğu sürece de konuşacağız. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Tabi benim yorumlarımı, analizlerimi beğeniyorsanız videoya beğeni koymayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.